Herkese merhabalar arkadaşlar. Bomba bir gibi bir nöbetten sonra, bomba gibi bir sayıdan sonra, bomba gibi bir video söyleyemiyorum. Bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bu sefer şarkı yok. Çünkü şarkı bulamadım. Yani krallara layık bir şarkı bulamadığım için bu sayıya, ki kral bir sayıydı, bir şarkı bulamadım. O yüzden söyleyemedim. Kralı gelse alamazlar seni, Aynalı Tahir şarkısını söyleyeyim dedim. Sonra dedim ki yok, olmaz yani. Uyduramadık. O yüzden şarkısız bir giriş olsun. Güzel bir nöbetti benim için. Nöbetle alakalı videoda yükleyebilirim. Hatta yayında da konuşabiliriz. Onu sonra yapalım. Bugünkü videomuzun konusu 1010. sayının detaylı özeti. Evet. Hepiniz merakla bekliyorsunuz biliyorum. Daha doğrusu çoğunuz okudunuz ama videoyu bekliyorsunuz. Biliyorum, gördüm yani, yazmışsınız epey. Çok güzel sayıydı. Bu benim ilk okuyuşum değil yani, yanlış anlamayın, ama çok keyif aldım ve bir daha okunur gerçekten. Bu arada Japonca fotoğrafları da çıkmış sayının. Onlara da bakabilirsiniz Reddit üzerinden. Ne diyelim öncelikle? Şunu söyleyelim. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü kanal böyle büyüyor. En azından bir 2021 olalım. Günümüze gelelim. 1970'lerde tıkıldık kaldık. Bakalım ne zaman 2000'leri göreceğiz. Evet, başlıyoruz. Dur, yansıtalım önce. Yansıtmamışız. Başlıyoruz. Evet, her zamanki gibi yansıttığım gibi aşağı doğru kaydırıyorum sizlere ki buradan okuyan arkadaşlar, videodan çıkmak isteyen arkadaşlar varsa burada keselim. Arkadaşlar, Chapter 1010. 1010. sayı. Evet, 10-10. 10-10'a yakışır bir sayı olmuş. Gerçekten çok güzel bir sayı. Sayı olarak. Yüce Kralın Rengi. Evet. Hashoku no Hake. Color of the Supreme King. Evet. Sayı Zoro'nun Prometheus'u kesmesiyle başlıyor. O kadar çok parçaya bölüyor ki Zoro, Big Mom'a yardım edemiyor Prometheus. Love Zoro'nun ne kadar çılgın olduğunu söylüyor. Vücudundaki her kemiğin zaten kırılmış olduğunu duysa hiç şaşırmayacağını söylüyor. Yani Zoro'nun vücudundaki bütün kemikler kırık olsa bile şaşırmayacağını söylüyor. Zoro bildiğiniz üzere bir önceki sayıda muhteşem bir giriş yaptı. Ve şu ana kadar chat'ın MVP'si ödülünü de genelde Zoro'ya veriyorlar incelemelerde de. Çünkü Hakai denilen iki imparatorun saldırısını muhteşem bir şekilde durdurdu. Çok güzeldi gerçekten. Gerçekten kemikleri kırılmış olabilir. Bir yorum gelmişti geçen. Zoro'nun şimdiye kadar en güçlü olduğu sayılardan biri diye. Gerçekten öyle. Ama maksimum gücüne erişememiş olabileceğine dair de bir yorum geldi. Çünkü dedi ki zaten yaralı olabilir şu anda Zoro. Bu da doğru. Bu yorum hakkında da böyle bir değerlendirme yapayım dedim. Kaido diyor ki zavallı Lin'in diyor, şimdi ona yardım etmem gerekecek diyor. Bir de ona yardım edeceğim diyor. Burada Kaido tribe giriyor. Kaido Zoro'ya saldırıyor. Ve ona korsan avcısı diyor. Evet. Burada korsan avcısı lakabına uygun bir Zoro var. Çünkü korsanlarla savaşıyor gerçekten ve onları avlıyor yani. Prometheus'un Big Mom'a yardım etmesine izin vermesini emrediyor Zoro'ya. Love Zoro'yu Injecton denilen bir atakla Kaido'nun önünden çekiyor. Ve daha doğrusu Love Zoro'yu önünden çekiyor ve enjeksiyon denilen bir saldırıyla Kaido'ya saldırıyor. Boynuna fırlatıyor ve ona kan öksürtüyor. Buradan şu sonuca varabiliriz. Başından beri konuşuluyordu. Love acaba Kaido'ya hasar verebiliyor mu diye. Muhtemelen verebiliyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Love savaş gücü olarak çok yüksek birisi değil, dövüş gücü olarak. Love zekasıyla, yeteneğiyle, meyvesiyle şimdiye kadar hep savaşları lehine çevrilmiş bir karakter. O yüzden Kaido'ya hasar verebilir mi? Evet. Yenebilir mi? Hayır diye cevaplanabilir. Love Kaido'yu yenebilir mi sorusu bu şekilde. Tek başına yenemez ama hasar verebilir. Birilerini supportlayabilir. Ama sayı öyle bir evriliyor ki oraya da gitmiyor arkadaşlar. Kaido Love'a kanabusuyla saldırıyor. Love kendini korumak için curtain, yani perde denilen yeni bir teknik kullanıyor ve Kaido yoldan çekiliyor.
Ee, Low'a Kaido diyor ki ne kadar sıkıntılı bir yeteneğin var diyor. Yani bizim için ne kadar sorun çıkaran bir yeteneğin var diyor. Gerçekten Low'un yeteneği çok çok sorunlu bir yetenek. Çünkü içeri vuruyor, dışarı vuruyor, her yere vuruyor yani. Işınlanma gibi bir gücü var. Bu konu hakkında da yorumlar geliyor. Denk geliyorum yani. İşte Low ışınlanıyor abi, her şeyi yapar falan şeklinde. Yani çok güçlü bir yeteneği var gerçekten. Çok sıkıntılı bir yetenek Yonkolara karşı bile. Bakalım nasıl kullanılacak ileride de. Prometheus ve Napolyon bu şansı kullanıyorlar. Ne şansını kullanıyorlar bilmiyorum ama bir anda aşağıya atlıyorlar. Zoro Low'a kızıyor. Onların neden Big Mom'a yardım etmesine izin verdin diyor. Burada kankaların diye çevirmiş ama homies yani aslında hani Big Mom'un ruhları yani hani homiesler diye geçiyordu ya. Big Mom'a yardım etmelerine niye izin verdin diyor. Law da diyor ki sadece gitsinler diyor. Birisi planım yüzümden ölmek zorunda kalırsa planımın başarısız olmasını tercih ederim diyor. Gerçekten Law çok karakterli ve çok minnoş bir karakter aslında. Perdelerini kaldırınca kedi gibi bir adam. Gerçekten güzel bir yorum. Low'un da bu tarzını çok seviyorum. Ve tayfaya katılmıyor belki ama gerçekten tayfadan biri gibi oldu yani. Kit burada şey diyor. Amacın iki Yonko'yu ayırmak olduğunu söylüyor zaten. Yani zaten amacımız buydu ve bu yeter diyor. Bu yeterden bile fazla diyor. Ve Big Mom'a doğru atlıyorlar, koşuyorlar. Big Mom'u kendilerinin alacağını söylüyorlar. Şimdi ben burayı okuduğumda ilk çıkan spoilerlarda, kısa spoilerlarda dedim ki kendi kendime ikisi acaba Big Mom'u alabilir mi yani? Hani böyle bir şey olabilir mi diye düşündüm. Spoiler'a göre öyleydi ama bu sayının devamında Big Mom'un kimin alacağı da ortaya çıkacak. Çok ilginç bir nokta var. Aşağı iniyoruz adaya. Prometheus Big Mom'u koruyor. Hemen denize düşmeden önce. Big Mom Prometheus'u övüyor. Ve Zeus'un ne kadar useless olduğunu söylüyor. Prometheus Big Mom'a Zeus'un her zaman yavaş ve aptal olduğunu ve Big Mom'a sadece bir yük olduğunu söylüyor. Ve Big Mom'dan bir şey istiyor Prometheus. Ne istiyor acaba? Bu da ilginç. Acaba Zeus hakkında bir şey mi istiyor? Yani Zeus'u sal gitsin falan mı diyecek acaba? O da ilginç olabilir. Kid ve Killer'a dönüyoruz. Onigashima'nın tepesinde, kenarında duruyorlar. Kid bulutların nasıl tuhaf şeyler olduğu hakkında, bulutların üstünde olmanın nasıl tuhaf bir şey olduğu hakkında konuşuyor sanırım. Evet, bulutların üstünde gitmenin nasıl tuhaf bir şey olduğunu söylüyor burada. Ve Onigashima'nın tepesine geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar çok sakin bu söyledim buraya ama burada efsane şeyler olacak. Savaşın gidişatını değiştiren şeyler burada işte. Onigashima'nın çatı katına dönüyoruz ve Luffy. Gözleri bembeyaz. Kendine değil ama gözleri bembeyaz. Kaido gülüyor ve en son seferki gibi olduğunu söylüyor. Luffy'nin bayıldıktan sonra bile ona bakmayı bırakmamasını söylüyor. Luffy'nin o pes etmeyen yapısından bahsediyor ve muhtemelen bunu övüyor. Kaido Luffy'nin gözleri mi beyni mi yoksa kalbini mi önce ezmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü Luffy'yi bir şekilde Kaido yere seriyor ama Luffy hala ona dik dik bakmaya devam ediyor. Kalkıyor bir daha dövüşüyor. Kalkıyor bir daha dövüşüyor ve asla pes etmiyor. Çok lanet bir şey yani gerçekten aslında Kaido açısından baktığın zaman. Luffy lanet bir şey yani ama Luffy hep böyleydi ve biz onu bu yüzden sevdik. Kalkıp dövüşmesini biliyor Luffy. Zoro Low'a bir atak kullanacağını, bakın burası çok hype, yapabileceği son şey olduğunu, eğer işe yaramazsa öleceğini ve geri kalanını ona bırakacağını söylüyor. Kaido'ya dönüp sesleniyor ve diyor ki o bizim kaptanımız diyor. Eğer ona toslamak istiyorsan diyor, onu ezmek istiyorsan diyor, önce beni ezmelisin diyor. Neydi? Thriller Bark sahnesi daha. Zoro'nun onun yerine beni al, benimle dövüş demesi. Gerçekten Zoro bu işi çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bu misyon Zoro'ya çok güzel yükleniyor. Ve Zoro kılıçlarını çekiyor.
Kiki Kuyotoryu Ashura denilen korkunç 9 kılıç stili denilen bir saldırı yapıyor. Kılıç çizmek ve ölülerle oynamak diye çevirmişler. WoW yani. Kaido Zoro'nun saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı yiyor, dodge'layamıyor ve çok fazla kan çıkıyor ortaya. Kaido şok içerisinde, velet, lanet olasıca velet, bana yüce kralın rengine de sahip olduğunu söyleme diyor. Burada Zoro diyor ki neyden bahsettiğini bilmiyorum diyor. Kendime dair hiçbir fikrim yok diyor ve sonra Zoro yere düşüyor ve diyor ki bu saldırı için diyor her şeyimi verdim diyor. Kaido'yu alt edememesi ne kadar kötü diyor. Bakın burada çok ilginç bir enstantane var. Zoro o kadar büyük bir saldırı yapıyor ki bu saldırısının Kaido'ya tek atabileceğini düşünüyor. Muhtemelen Kaido olmasaydı bu saldırıyla tek atacaktı. Başka birisi olsaydı. Belki King olsaydı. Belki Jack olsaydı onlara tek atacaktı belki bu saldırısıyla. Ama Kaido'ya vurdu. Kaido şok içerisinde yani. Abi çok çok güzel sayı ya. Çok hype sayı gerçekten. Zoro üzülüyor ama yani biz seviniyoruz. Ve düşüyor Zoro. Düşüyor değil de yani hani aynen yenememem kötü diyor. Düşüyor yere. Kaido da diyor ki sen diyor yapabileceğinden çok fazlasını yaptın diyor. Gereğinden fazlasını yaptın diyor. Bu saldırın bende iz bırakacak diyor. En son Kaido'da iz bırakan saldırı Oden'in saldırısıydı. Yine Enma ile yapılmış bir saldırıydı yanılmıyorsam. Ve Kaido'nun üstünde Zoro'nun iz bırakması kehaneti gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Fotoğraflara şöyle bir göz ucuyla bakalım. Zoro'nun saldırısı bayağı hoş bu arada ama tabii yansıtamıyorum size. Muhtemelen Kaido'nun üstünde bir iz bıraktı yani gerçekten. Devam edelim. Burada Kaido Zoro'yu bitirmek istiyor Kanabusuyla. Yani çünkü çok güçlü bir saldırı yaptı Zoro. Ve Kaido bir daha onu görmek istemiyor savaşta. Ona saldırıyor ama Law burada Zoro ve kendisini bir şekilde koruyor. Kaido'nun Rahime Hakkesi tarafından havaya uçuruluyorlar. Evet. Ama muhtemelen burada Law Zoro'nun ölmesini engelliyor. Burada da Law Zoro'nun önüne geçiyor yine. Abi işte bu yüzden diyorum. Law yani tayfadan biri gibi yani. bir anda birden suddenly Kaido Luffy'nin sesini duyuyor arkadan. Burada Kaido şöyle diyor. Çok yazık diyor. Hepiniz benimle gelseydiniz diyor. Dünyanın hepsini ele geçirebilirdik diyor. Yani çok güçlü olduklarını söylüyor. Burada bir iltifat var. Burada bir anda Luffy sesleniyor arkadan ve diyor ki seninle mi diyor. Asla seninle gelmezdim diyor. Biz samurayları o samurayı seviyoruz diyor. Hepimiz o samurayı. Oden'den bahsediyor. Biliyorsun değil mi diyor. Gerçekten güzel bir sahne. Burada Hyogoro'nun Luffy'ye Haki'yi zorla dışarı atmasını değil, onu akmasına izin verdiği o hapishane sahnelerini hatırlıyor muhtemelen. Hapishanede demişti çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Bir flashback oluyor burada. Ufak bir flashback. Luffy saldırılarım hala çok sığ. Ama senin Kanabu'yla yaptığın saldırıdan sonra anladım diyor. Kralın hakisi diyor. Zırhlanma hakisi olarak kullanılabiliyor değil mi diyor. Kendini örtmek için de kullanılabiliyor değil mi diyor. Kaido da gülüyor. Evet bu doğru diyor ama bunu diyor ancak bir avuç insan başarabilir diyor. Kaido Luffy'ye saldırıyor. Tekrar saldırıyor. Ama Luffy Kanabu'ya dokunmadan ayaklarıyla blok yapıyor. Ayaklarının etrafında çok fazla kara gök gürültüsü ortaya çıkıyor. Burada yine bakın çok ilginç bir nokta var. Buna da değinmem lazım. En başından beri aylardır şu konuşuluyor.
Dragon'un hakisinden dolayı mı gökyüzü kararıyordu acaba diye. Bu bana kalırsa biraz hakisiyle alakalı olduğunu düşündüren bir detay oldu. Çünkü hava kontrol noktasında kralların hakisinin bir gücü var galiba. Neyse devam ediyorum, çok da bölmeyeyim. Luffy bir şekilde kralların hakisini kullanıyor. Nasıl Roger ve Beyaz Sakal birbirine dokunmadan dövüşebiliyorduysa burada Luffy dokunmadan blokluyor Kaido'yu kralların hakisiyle. Luffy daha sonra yumruğun etrafında siyah bir ışıkla Kaido'ya atlıyor. Daha sonra Kaido'yu yere çarpana kadar Kaido'nun midesine ve çenesine ona dokunmadan, bakın burası çok önemli, ona dokunmadan kralların hakisiyle vuruyor. Resimler şu anda evet, resimler gözüküyor şu anda. Gerçekten ona dokunmadan ayrıntısı çok önemli. Bir dövüş devam ediyor. Burada Love Kaido yere çarpıldıktan sonra Luffy tarafından bir yorum yapıyor. Dokunmuyorlar bile birbirlerine diyor. Bu Roger ile Beyaz Sakal'ın çatıştığını gördüğünde Oden'in söylediği ifadenin aynısı arkadaşlar. Muhteşem bir gönderme gerçekten. Yani var ya, o kadar güzel bir sayı yapmış ki Eiichiro'da. Binon'a özel. Gerçekten muhteşem bir sayı yapmış. Luffy Zoro Trao diyor. Bakın burada o kadar güzel ki. Diyor ki beni koruduğunuz için teşekkür ederim şu ana kadar diyor. Ama diyor artık aşağı inin diyor. İkiniz de diyor. Ve öbürlerine söyleyin diyor. Ne olursa olsun diyor. Ben bu Kaido'yu yeneceğim diyor. Ve muhteşem bir dövüş başlıyor. Ne kadar sürer bilmiyorum. 3 ay, 5 ay. Zaten çok ara olacak diyorlar. Bu hafta da ara varmış. Altta da zaten ne kadar çok ara olacağından bahsediyor Redon notunda. Şuradan bakabilirsiniz. Ben sayıyı yorumlamaya devam edeyim. Burada ortaya çıktı ki arkadaşlar, yukarıdaki 5'liden 4'ü Big Mom'a karşı savaşacak. Ve bir şekilde Big Mom'u yenemeseler bile savaş dışı edecekler. Yenebilirler. Net değil. Niye net değil? Bir, Luffy'nin Big Mom'u geri dönüp yeneceğim kehaneti var. Böyle bir iddiası var. O yüzden olmayabilir. İki, Yonko indirecek seviyedeler mi bilemiyoruz. Zoro'nun saldırısı çok güçlüydü ama bir daha aynı saldırıyı yapabilir mi soru işareti. Çünkü gerçekten yaralılar. Yani yaralı değiller diyemeyiz. Zoro muhteşem dövüştü yukarıda Kaido'ya karşı. Ve başından beri yapılan kehaneti gerçekleştirdi. Oden'in emmasıyla Kaido'ya hasar vurdu. Onda bir iz bıraktı. Bundan sonra savaş Luffy vs Kaido arasında olacak. Birebir de kimsenin alamayacağını iddia ettikleri Kaido Luffy ile dövüşecek. Ve Luffy dünyada kimsenin yenemeyeceği iddia edilen Kaido'yu indirecek arkadaşlar. Bana kalırsa öldürmeyecek. Öldürmeyecek bana kalırsa ama yenecek. Tabii savaş sonu sürprizler yaşanabilir. Sonuçta Cyberfall vesaire var. O yüzden Kaido'ya ne olur? %100 emin değiliz. Ama bana kalırsa Luffy Kaido'yu öldürmeyecektir. Yenecektir. Yerin dibine sokacaktır. Ama öldürmeyecektir. Kralların akisiyle alakalı çok fazla soru var. Bu konuda da ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Kralların akisi başından beri uzaklardan birine vurmayı sağlıyordu. Damage atmayı sağlıyordu başından beri. Burada olay güçsüzlere karşı kullanılmış olmasıydı şimdiye kadar. Çok büyük bir savaşta kullanıldığını görmemiştik. Burada şunu anladık ki çok uzaklardan değil, çok yakından da vurabiliyoruz kralların hakisiyle ve bunu bir nevi zırhlanma hakisi olarak kullanabiliyoruz. Ve zırhlanma hakisinden çok çok daha güçlü bir haki olduğu için kralların hakisi. Kralların hakisi vasıtasıyla hem hasar yemiyoruz hem de hasar yemeyen, yani kendini kralların hakisiyle kaplayan kişilere vurabiliyoruz. Burada bir irade meselesi var. Haki dediğimiz şey iradedir zaten. Luffy'nin iradesi Kaido'nun iradesini yenecek arkadaşlar. Ve Oden'in intikamı alınacak. Mugiwara no Luffy emaneti olan şehri Wano'yu, Wano Kuni'yi almaya geri geliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir dövüş bekliyorum gerçekten. Belki 50 sayı, belki 30 sayı, belki bir sene daha sürecek bu dövüş. Belki
Gear 5'ı göreceğiz. Çünkü beklenen bir noktaydı Gear 5. Gear 5 ile beraber kralların hakisini kullanacak belki Luffy. Bir anda bir aydınlanma yaşayacak. Aşağıda dediğim gibi Zoro, Law, Kid Killer dörtlüsünün Big Mom'u bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Şöyle bir soru gelecek. Mutlaka gelecektir. Eminim geleceğine. Prometheus Zeus hakkında bir şey istedi. Prometheus ne istemiş olabilir diye. Vallahi bir şey söyleyemiyorum şu anda ama yani böyle Zeus'la alakalı bir şeyler istemiş olabilir. Bir sonraki sayının muhtemelen 1011'in tahminim o yönde ki Momo'lara ayrılacağını düşünüyorum. Momo ve Yamato'lara. Bir nebze de olsa. Eiichiro da bize çok fazla hype'lı bölüm verdi üst üste. Umarım böyle devam eder. Haftaya ara var bu arada. Bu şekilde arkadaşlar, yani çok da uzun bir video oldu. Umarım keyif alıyorsunuzdur, almışsınızdır. Çok eğlendim ben bu sayıda. Gerçekten çok güzel sayıydı. Çok eğliyorum. Bazıları eleştiriyor ama olsun. Ne yapalım. Bu şekilde videonun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna gelen benim kadim izleyicilerim var. Ben onlardan hep dua istiyorum. Bu sefer hem kendime hem de gecenin 5'inde dahi bakmam gereken bir hastamız vardı. Onun için dua istiyorum. Gerçekten metanetini çok koruyan bir amcaydı. Bu hali beni çok etkiledi. Yani birkaç gün içerisinde kollarını, bacaklarını felç geçirmiş birisi, sağlıklı biriyken yani. Ve yine de metanetini koruyordu. Gerçekten beni çok etkiledi. Hem onun için hem kendim için dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. One Piece'te kalın. Bay bay.